Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Gölbaşı'na gideceğiz. Aselsan'ın Gölbaşı tesislerinde bugün çok önemli bir konuk vardı. Kim olduğunu az buçuk zaten sosyal medyada görmüşsünüzdür illaki. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Aselsan tesislerini ziyaret etmişti ve tahmin edeceğiniz üzere bir övgüler yağdırdı Aselsan'a, bir övgüler. İlk olarak şöyle açıklamalarını bir dinleyelim Mark Rutte'un. Türkiye'de önemli adımlarla teknoloji konusunda, yenilikçilik konusunda ve üretim konusunda önemli adımlar atılmakta ve bunlara ihtiyacımız söz konusu. Aynı zamanda savunma sanayinin Kuzey Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da birlikte daha işbirliği içerisinde daha fazla yenilikçilik ortaya koymaya ve üretmeye ihtiyacımız söz konusu. Burada Aselsan'da yapmış olduğum ziyarette de bunları görmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. Burada yapılan yeni çalışmalarla Polonya'ya, Romanya'ya yapılacak ihracatlar söz konusu. Sizler bu noktada Aselsan'ın burada yapmış olduğu çalışmalardan çok etkilendik ve sizin burada genç insanları görüyorum. Aselsan'da bu içinden geçmiş olduğu tüm süreçte hem yenilikçi hem de üretime dayalı üretimler ortaya koydu ve çok daha fazla genç insana da savunma sanayinde ihtiyacımız söz konusu, onların bu kariyere yönelmesiyle ilgili olarak. Türkiye'de bunlar gerçekleşmekte. Türkiye'de önemli şirketler söz konusu ve bu yenilikçi sektörde de insanlar adım atmakta. Durun, daha Mark Rutte'un açıklamaları bitmedi. Ben sizlere sadece şöyle bir girizgah yaptım. Açıklamalarının devamında kıymetli dostlar, Türkiye bir savunma sanayi devrimi geçirdi. Son yıllarda gerçekten bir devrim yaşandığını söyleyebilirim Türkiye'de. Aselsan bunun en ön saflarında yer alıyor. Lütfen böyle devam edin, daha fazla ve daha hızlı üretin ve yenilik yapın diye. Yani adam resmen yalvarmış kıymetli dostlar. Aselsan tesislerinde lütfen üretime devam edin diyor NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'un Aselsan ziyaretinde Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz cümlesi bayağı bir dikkat çekiciydi. Türkiye savunma sanayi devrimi yaşadı diyordu tekrardan Mark Rutte. Özellikle de Mark Rutte'un Aselsan'daki konuşmasında 33 olan yaş ortalamasına, çalışma yaş ortalamasına dikkat çekmesi bence önemliydi. Çünkü adamların ülkelerinde ne Hollanda'da ne çoğu Avrupa Birliği ülkesinde genç nüfus kalmadı. İşte Türkiye olarak en büyük gücümüz aslında bizim bu, yani bildiğimiz bu elimizdeki genç nüfusu koruma görevi bizim için bir milli mücadele. Onu belirtmek isterim. Mark Rutte Aselsan tesislerinden ayrıldıktan sonra soluğu doğru Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın yanında almıştı. Şu an görüntüler karşınızda. 21-22 Nisan tarihleri arasında Mark Rutte Türkiye'de olacak. Yani dün gelmişti, bugün dönecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la da bir görüşme yapması beklenmekte. Ben bu videoyu çektiğim saatlerde henüz o görüşme gerçekleşmemişti. Bu görüşmelerin özellikle de ayrı bir önemi var. Tahmin edeceğiniz üzere Temmuz ayında NATO Liderler Zirvesi toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek. Şimdi bu NATO Liderler Zirvesi toplantısı öyle eski toplantılar gibi değil. Bundan öncekilerin resmen hepsini unutun. Bunun sebebi ise bileceğiniz üzere İran, ABD, İsrail gerilimiyle birlikte başlayan Trump'ın NATO kağıttan kaplan, NATO'ya aslında pek de ihtiyacımız yok, onlar zor gün dostu cümleleriyle başlayan NATO ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz giderek artmıştı bileceğiniz üzere. Yani kıymetli dostlar, NATO için aslında Türkiye'deki o toplantı bir son şans olacak. Amerika Birleşik Devletleri tamam mı diyecek, devam mı diyecek? Trump'ın gelip gelmeyeceği halen muamma. Türk kaynaklar ABD Devlet Başkanı Trump'a resmi davetin yollanacağını söylüyor. Bakalım Trump gelecek mi? Şimdi birazdan özellikle de Avrupa Birliği'nden gelen Türkiye açıklamalarına, Türkiye geri viteslerine de gideceğiz ama onun öncesinde hazır Aselsan demişken Aselsan'dan ayrılmadan şöyle bugün haberlerini tam bir toparlayalım. Kıymetli dostlar, dün Aselsan çok önemli bir test gerçekleştirmişti. Hangi testten mi bahsediyorum? Sadece şunu diyeyim. Şu görmüş olduğunuz dronlar var ya kıymetli dostlar. Bu görmüş olduğunuz dronlar Aselsan üretimi Korkut 25
hava savunma sistemi tarafından vurulan dronlardı. İşte görmüş olduğunuz bu mühimmat Aselsan'ın Korkut hava savunma sisteminden dün atış icra etmişti. Atış testine kıymetli dostlar 15 farklı ülkeden 100'ün üzerinde üst düzey delegasyon katılım sağlamıştı. Başarıyla yapay zeka da kullanılarak bu atış tamamlanmıştı. AESA tabanlı Aselsan Aura radarıyla ilk olarak düşman dronları, hedef düşman dronları tespit edilmişti. Daha sonrasında da zamanlama programlı akıllı mühimmat kullanılarak Atom 25 havada etkisiz hale getirilmişti. Görmüş olacağınız üzere etkisiz hale getirilen dronlar da bu şekildeydi. Türkiye'nin özellikle de parçacıklı mühimmatlarda birçok çözümü bulunmakta. Yani firmalarımız arasında alternatiflerin olması çok sevindirici. Bileceğiniz üzere mesela makine kimya endüstrisinin Tolga sistemi de yine aynı bu benzer mantıkla çalışan bir sistemdi. Yani firmalarımızın elinde o kadar çok alternatif var ki nerede hangisine ihtiyaç duyulursa çok rahat bir şekilde Milli Savunma Bakanlığı neye karar verirse alımını yapar geçer. Kimseden icazet falan beklemeyiz. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Şimdi devamında gelelim Avrupa Birliği'nden gelen geri vitese. Türkiye hakkında. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen dün ne demişti? Avrupa kıtasını tamamlamada başarılı olmalıyız ki Rusya, Türkiye veya Çin tarafından etkilenmesin. Avrupa demekteydi. Bu açıklama tabii ki de derin bir infiale yol açmıştı. Allah Allah, bu kadın ne saçmalıyor? Ne yani? Türkiye ile işte Rusya'yı, Çin'i aynı kefeye mi koyuyor? Biz NATO üyesiyiz. Biz NATO ittifakındayız güya bu Avrupa Birliği'ndeki ülkelerle. Bizi nasıl aynı kefeye koyarlar diye içimizden geçirmiştik. Bugün Avrupa Komisyonu'ndan geri vites geldi. Okuyoruz. Türkiye'ye yapılan atıf jeopolitik ağırlığı, Allah Allah, büyüklüğü ve özellikle Batı Balkanlarda Kıbrısları gibi unsurların bir tanınmasıydı ve başka hiçbir ülkeyle karşılaştırma amacı taşımamaktaydı. Avrupa Birliği Türkiye'yi tartışmasız olarak önemli bir ortak, ekonomik ve siyasi açıdan görüyor. Özellikle bağlantısallık ve göç konularında. Ayrıca önemli bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği aday ülkesi olması onu diyalog için kilit bir ortak haline getiriyor diye bu şekilde Avrupa Birliği geri vites yapmıştı. Aslında bu von der Leyen'in açıklamalarında bir yanlışlık yoktu. Kendileri içlerinden ne geçiyorsa onu söylemişlerdi. Diyorlardı ki Türkiye öyle bir seviyeye geldi ki günün birinde bu ummadığımız taş gidecek, bizim başımızı yaracak. Rusya ile Çin'le Türkiye'yi aynı kefeye koyuyordu Avrupa Birliği. Bu bence dikkat çekiciydi. Devamında şimdi Avrupa Birliği'nden Türkiye çıkışı geldi dedim. Kıymetli dostlar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de Avrupa Birliği'ne aslında aklınızı başınıza alın, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne çekin tarzında bir açıklama gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski diyordu ki eğer Ukrayna, Türkiye, Norveç ve Birleşik Krallık Avrupa Birliği üyesi olsaydı dünyanın en güçlü ordusuna sahip olurdu Avrupa. Bu dünyanın en güçlü ittifakı haline gelirdi. Bu ülkeler ve Avrupa Birliği hep birlikte akıllı mühendislere, en iyi teknolojilere, en iyi dronlara, önleyici sistemlere, elektronik harp sistemlerine ve yazılımlara sahip diye Zelenski bir çıkış yapmıştı dün. Velhasıl kelam Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki son dönemdeki ilişki ne diye soracak olursanız kıymetli dostlar, açıktan dost, gizliden düşmanlar. Bize hayran hayran bakıyorlar ama gizliden de düşmanlıklarını yapıyorlar. Kendileri çok iyi biliyorlar. Rus ayısına karşı Türkiye yanlarında olmalı, tartışmasız bir gerçek. Zaten bugünkü özellikle de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'un açıklamaları da bunu destekleyen nitelikte. Ama bir yandan da Türkiye'yi çok güçlü bir kendilerine rakip olarak görüyorlar. Korkuları ne biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin sağladığı imkanlar doğrultusunda acaba Türkiye gücüne güç katar mı? Siz bunu düşüne durun. Siz bunu düşünesiye zaten sizin o bizlere vermediğiniz geçmiş zamandaki her ne varsa bir tanecik çivi bile biz kendimiz kendi başımıza üretmeyi öğrendik. Siz böyle düşündükçe zaten Türkiye her şeyini kendisi üretecek. Düşünmeye devam edin. Size Rusya'ya karşı başarılar deyip geçip gideceğiz günün sonunda. Çünkü hiçbir uygulama yok. Yani Avrupa Birliği evet kritik bir müttefiğimizdir Türkiye, öyledir şöyledir böyle diyor ama hiçbir şekilde uygulamaya gelince pek de bir şey olmuyor. Evet, gelelim hep birlikte bir Saha İstanbul'a. Kıymetli dostlar, 2 hafta sonra yaklaşık İstanbul'da Saha İstanbul Fuarı var. Savunma ve Havacılık Fuarı. Dünyanın sayılı fuarlarındandır. Türk savunma sanayisindeki bir sürü firma, bir sürü ürünü ilk kez gösterecek. Allah izin verirse biz de Saha İstanbul'da olacağız. Gelişmeleri naklen sizlere oradan
aktaracaktık. Fakat kıymetli dostlar yavaş yavaş hangi silah sistemleri acaba Sağ İstanbul'da ilk kez tanıtılacak sorusunun cevapları gelmeye başladı. Bugün kıymetli dostlar makine kimya endüstrisinin sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir paylaşım gelmişti. Yapılan paylaşımda Enfal 17 sahaya çıkıyor denilmekteydi. Şöyle bir baktığımızda görsele hani bir füze, roket diyebiliriz. Fakat teknik özelliklerine dair hiçbir şey paylaşılmamıştı. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Sizce bu ne kıymetli dostlar? İlk kez 5-9 Mayıs arasında düzenlenecek olan Sağ İstanbul'da tanıtılacaktı. Enfal 17 bileceğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'den bir ayetti. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Sen bir ok attın, ok Allah attı anlamına gelen önemli dikkat çekici bir ayetti. Bu ayetle de birlikte Enfal 17 ismi bence çok güzel 10 numara 5 yıldız olmuştu. Seri teslimatlarda makine kimya endüstrisinin hızına yetişebilene aşk olsun. Kıymetli dostlar makine kimya endüstrisi ahanda bu görmüş olduğunuz nüfuz edici bombaları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktarlarda ciddi rakamlarda seri teslim etmişti. Görmüş olduğunuz görüntülerde nüfuz edici bombanın yakışıklının test görüntülerine aitti. Zaten mesela güçlendirilmiş betonu nasıl deldiğine şöyle bir dikkat ettiğinizde ne kadar ciddiye alınması gereken sansasyonel bir bomba mühimmat olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Bakın betonu deliyor. Daha sonrasında kıymetli dostlar bu çıkan nep devamında betondan sonra da delmeye devam ediyor. Yani bu mühimmat güçlendirilmiş betonlara karşı düşman hangarlarına, düşman koruganlarına karşı ciddi etkiliydi. Onu belirtmek isterim. Hayırlı uğurlu olsun teslimat. Özellikle de şöylesine kritik bir dönemde çok ama çok önemli. Dünyada yaşananlar zaten malumunuz. Biz artık teslim sürecine de başladık. Bu bence sevindirici. Yavaş yavaş bugün programımızın sonuna geliyoruz ama bugün bir dikkat çekici gelişme daha yaşandı. Benim şimdi sol tarafımda ne var kıymetli dostlar? Yakışıklıyı tanıdınız değil mi? MUGEM, milli uçak gemimiz. Ercüment Tatlıoğlu geçtiğimiz günlerde 2027 yılında inşallah MUGEM'imiz denize indirilecek demişti. Bugün MUGEM'de ilk görseller ve kritik teknik detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin milli uçak gemisi projesi kapsamında projeyi yürüten firma tarafından ilk kez detaylı görseller kamuoyuyla paylaşılmıştı. Görmüş olacağınız üzere karşımıza çıkan nihai tasarım değil tabii ki de bunlar. Onu belirteyim ama tasarımlar bu şekildeydi. Şimdi üzerinde ne düşünülüyor? Aslında bu bizim için bir hani fikir yürütmek açısından önemli. Kıymetli dostlar görmüş olduğunuz jetler bir başka yakışıklımız Milli Muharip Uçak Kaan. Milli Muharip Uçak Kaan'ın yanında Bayraktar TB3'lerimiz var. Akabinde şunlar yanlış görmediysem Hürjet. Bakın burada raylı sistemde olacak. Yani Milli Muharip Uçak Kaan'ın altına bir kanca geçirilecek. Zaten bilenleriniz vardır. O kancayla beraber şu görmüş olduğunuz alandan Milli Muharip Uçak Kaan şuralardan cıv cıv diye havalanacak. Allah izin verirse peşi sıra. Devamında kıymetli dostlar ağır sınıf TUSAŞ'ın helikopterlerini de görmekteyiz. Bunlar inşallah tabii ki de önümüzdeki o 5-10 yıllık süreçte tam anlamıyla gerçekleşmesi planlanan gelişmelerdi. Akabinde bakın TCG Anadolu'da bir hani asansör sistemi var ya, alt kattan TB3'ler böyle çıkıyor bir anda piste, daha sonrasında dakika arayla havalanıyor diyor. Mesela burada da Milli Muharip Uçak Kaanlar kıymetli dostlar milli uçak gemisi MUGEM'de asansörle yukarıya çıkacak. Daha sonrasında doğru operasyona. Yani uçağın alt kısmında da Milli Muharip Uçak Kaanlar olacak. En azından şu tasarım görsellerinden böyle bir sonuç karşımıza çıkıyor. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve bugünkü haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.